Dimitri sakız üretim yapıyor. I heard that 1 kilo is 300 euros. Is that correct? Benim Sakız Adası'nda en sevdiğim yerlerden biri olan Kalispera. Böyle yine kapı önünde teyzeler. Dalından sakız çiğniyorum. Evin içi daha küçük, bahçe daha geniş. Nasıl buldun burayı? Ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Burayı hele turistler hiç bilmiyor. İşte böyle hüzünlü hikayelerimize benziyor. Yunan adalarına feribot biletlerinin en popüler adresi Bilet.com sunar. Arkadaşlar Sakız Adası'ndan herkese selamlar. Bilin bakalım buraya kimle geldim? Benimle geldi şaşırtıcı bir şekilde. Herkese selamlar arkadaşlar. Yine Sakız Adası'ndayız ama bu defa bambaşka şeyler yapacağız. Daha az bilinen plajlara gideceğiz, köylere gideceğiz ve en önemlisi de damla sakızı üretimini, sakız tarlalarına gidip yerel halkla birlikte yerinde inceleyeceğiz. Ve biz bu defa da Armolya köyünde kalıyoruz. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bu gördüğünüz köy. Kaldığımız ev o kadar güzel ki hemen gösteriyorum. Armolya köyünde kaldığımız ev de çok güzel. Geçen sefer Karpas'ta konakladığımız evin sahiplerinin kişisel evi burası ve bizi davet etmişlerdi gelin kalın diye. Burayı normalde ticari olarak kiraya da vermiyorlar. Hemen evimizi gezelim. Bahçesine bayıldık özellikle. Bakar mısınız şu bahçenin keyifli haline, duruşuna? Hemen Gülce bize kapılarımızı açıyor. Şu evimizin kapılarını. Bakın burası salonumuz. Hop, çok güzel burası. Burada mutfağımız var. Burası da yatak odası. Böyle taş duvarlar acayip güzel. Yani köy evinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir bahçede gerçekten inanılmaz keyifli. Biz de şimdiden kendimizi buralı gibi hissetmeye başladık bile. Bu evin doğal olarak bir linki yok kiraya verilmediği için ama geçen defa kaldığımız Enalis Studios'un Karfas'ta o. Plaja çok yakın. Buraya hem Instagram'ını yazıyorum hem video altına da ayrıca yazarım. Oraya göz atabilirsiniz. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Hemen plaja gidiyoruz arkadaşlar. Buraya 20 dakika mesafede işletmeli çok güzel ve çok az bilinen bir plaj var. Bakalım hep birlikte nasıl bir plaj? Arkadaşlar şu turkuazın güzelliğine bakın. Burası Salagonas plajı, adanın güneybatısındaki plajlardan birisi. Bana yakın kısımda işletme var. Diğer taraf ücretsiz ve araçlarımızı da şu sol taraftaki kısma yine ücretsiz bir şekilde park edebiliyoruz. Burası çakıl taşlı bir plaj. Zaten bence deniz o yüzden böyle bu kadar pırıl pırıl. Şurada da şezlong fiyatlarını söyleyeyim hemen. Ön sıralar 2 kişi için 10 euro. Arka sıralar ise buradan itibaren 2 kişi için 6 euro. Yani kişi başı 3 euro. Şurada da çok güzel bir işletme var. Burası ilk videomda gördüğünüz Pirgi köyüne yakın. O yüzden dışını Pirgi'deki mozaikler gibi yapmışlar. Birazdan zaten bir şeyler yiyip içeceğiz. O zaman fiyatları da söylerim size. Arkadaşlar yemek yemeye geldik şimdi. Fiyatları söylüyorum. Biz tavuk şiş söyledik. Suvlaki porsiyon olarak. 3 tane şiş var içinde, bir de patates var. Fiyatı 10.50 euro. Biranın fiyatı da 4.80. Eğer kahve içmek isterseniz onun adında fiyatına baktım. 4.5 euro. Diğer yerlerden bir tık daha pahalı burası. Ama lezzetler güzel. Bir de burada telefon ve internet çekmediği için kredi kartı kullanılamıyor. O yüzden yanınıza nakit bulundurmanız önemli. Gülce, deniz nasıldı? Ay çok güzeldi. Çok güzel değil mi? Tertemiz. Yine çıkasımız gelmedi. Neyse şimdi evimize geldik, üstümüzü değiştirdik. Merkeze gideceğiz Nikos'ta yemek yemeye. Ama önce bir köyümüzü bir gezelim, keşfedelim dedik. Köyümüzü anlatayım biraz. Burası sakız üretilen köylerden birisi. 440 nüfuslu. Kalispera.
Kalispera. Böyle yine kapı önünde teyzeler. Bu saatlerde çıkmaya başlıyorlar. Neyse Sakız Adası'nın toplam nüfusu da 50 bin civarında. Bunun 25 bini merkezde yaşıyor. Biz bakalım şurada köy meydanı varmış. Orayı bulalım bir. Burası aslında hep içinden geçtiğimiz ama hiç durmadığımız bir köydü. Bu sefer kalmak nasip oldu. Çok güzel bir köymüş. Burada turist yok denecek kadar az. Hep böyle yerel insanlar var. Bakın burada küçük meydan. Amcalar oturmuş kahvede böyle sohbetlerini ediyorlar. Bakar mısınız ne kadar güzel, sade, basit yaşamlar. Kalispera. Ne kadar. Herkes de selam veriyor mutlaka. Burada da başka bir meydan. Köy o kadar huzurlu ki arkadaşlar, kedileri bile keyif yapıyor. Şunların oturuş şekline bakar mısın? Bak bu burada uyuyor. Bu böyle keyifte. Şu da ayrı bir keyifte. Vallahi gerçekten huzur dolu bir yer. Ne düşünüyorsun Gülce? Beğendin mi köyümüzü? Çok beğendim. Buralı hissettin mi kendini? Arkadaşlar akşam yemeği için adanın merkezinde kale içine geldik. Bu bölgenin adı aynı zamanda Kastura olarak geçiyor. Osmanlı döneminde Sakız Adası'nda yaklaşık 2500-3000 kadar Türk nüfus varmış ve bu nüfusun neredeyse tamamı burada kale içinde yaşıyormuş. Ama öncelikle 1912'deki Balkan Savaşları sonrasında, ardından da 1923'teki mübadelede tüm Türk nüfus Türkiye'ye göç etmiş. Ama aynı şekilde bizim işte Çeşme'den, Karaburun'dan, Urla'dan da Rum nüfuslar Sakız Adası'na yerleştirilmiş. Hatta benim bir arkadaşım var burada. 15 senedir falan tanıdığım. Soyadı Kasapaki. Dedesi Alaçatı'da kasaplık yapıyormuş. Hatta arkadaşımın annesi bana fotoğraflarını falan göstermişti oradaki kasap dükkanının. Yani birbirine çok benzeyen iki halkız diyoruz ya. İşte böyle hüzünlü hikayelerimize benziyor. Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla işte Girit göçmeni, Selanik göçmeni, Kavala göçmeni ya da adalardan göç edenler var. Aynı şekilde Yunanistan'da da Anadolu'nun dört bir yanından, Konya'sından tutun Kayseri'sine, İzmir'ine, Balıkesir'ine kadar Yunanistan'a göç etmiş insanlar var. Büyük çoğunluğu da mübadele sonucunda. Geldik arkadaşlar. Mekan burası. Kafenes. Nico burada. Nico, long time no see. How are you? I'm fine. I have a question for you. Yes, it's about eating. In Chios, do you guys in daily life eat more seafood or more meat, maybe goat or pork? What do you eat mostly? I think more seafood. But in Kiklats, I think they eat more meat. What about Corfu? He's from Corfu. Yes. So do you eat more meat or seafood? I think we eat meat. Ah, okay. Like the Kikladik Islands. Okay. Arkadaşlar bu arada ilk videoda Nikos'u izleyenler bana mesaj atıyorlar. İşte arkadaşını gördük, kafede oturuyordu, barda oturuyor. Selam da verebilirsiniz kendisine. Bir de o zaman çirkin görünüyordum diyor. Bakın şu an yakışıklı haliyle. Arkadaşlar ben kuzu kaburga ızgara söyledim. O kadar lezzetli ki. Bir de bir şey anlatmak istiyorum. Yunanistan'da insanlar et ve tavuk yerken tıpkı bizim balık yediğimiz gibi böyle limon sıkıp öyle yiyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Güzel de oluyor gerçekten. Bir bilgi daha. Izgara sözcüğü Türkçedeki Yunanca'dan geliyor. Skara onlardaki sözcük. Yunanca'ya da antik Yunanca'dan geliyor doğal olarak. Eskara diye bir sözlükten skara oluyor. Türkçede de ızgara oluyor. Yine dolu dolu yedik içtik. Ben et yedim. Sen Ben tavuk sote gibi. tavuk sote nasıl, güzel miydi seninki de? Ondan sonra Spiros, o da böyle et dana galiba yedi. Tavuk yedi. Ortada salatamız, Salata vardı. Mastelo. Peynir Senin vardı. çok sevdiğin o Evet, peynir. beğendim onu. Patlıcan salatası yedik. Hepsi 92 euro tuttu. Yani kişi başı 23 euro. İçtiklerimiz de var tabii. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Köyde kalkmak o kadar güzel ki, değil mi? Evet. Bizim evimizin bahçesi falan böyle inanılmaz huzurluydu sabah. Kalimera.
Teyzelerimize selam verelim. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz bir yere ama bu meydandaki köy kahvesi kapalı. Şurası. Aşağıdaki şey vardı. Başka bir kafe, ona gidelim. Kahvemizi içelim, böreğimizi yiyelim. Arkadaşlar köyümüzün kafesi burası. Ama biz burada oturmak yerine bahçemiz çok keyifli ya. Oraya gidelim dedik. Buradan böyle peynirli börekleri aldık. Gülce şimdi ödememizi yapıyor. Ne kadarmış? 7 euro. 7 euro. Arkadaşlar günlük hayatın koşuşturmacasında hepimizin böyle unuttuğu bir şey var. Basit ve sade şeylerin getirdiği mutluluk şimdi hemen gösteriyorum. Bakın burası bizim köy evimizin bahçesi. İyi ki de aldık geldik burada yapıyoruz Evet, kahvaltımızı çok Gülce. keyifli oldu. Değil mi? Evet. Baksana kahvaltımız da basit aslında. Böreğimiz var. İşte Börek, yumurta meyveler. kaynattık. Meyvemiz var. Kahvemiz var. O kadar. Evet, gayet de keyifli bence. Değil mi? Ve demin bana bir şey söylemiştin. Onu tekrar eder misin? Ya evin içi daha küçük, bahçe daha geniş ve bence böyle çok daha Değil mi? keyifli. Evet, çünkü burada çok güzel böyle bir yaşam alanı oluşturmuşlar. İşte ağaçların altında falan kahvaltı yapmak çok keyifli ama evin içi bahçeden daha az olması enteresan. Türkiye'de öyle değil ya. Aksos videomu izleyenler varsa görmüş olabilirler. Orada da bu konu geçti. Arkadaşım annesinin babaannesinin evine gitmiştik. Sen izledin mi? İzledim, evet. Evin içi küçücük, bahçe kocaman. Ben de sordum neden diye. Dedi ki biz böyle açık alanda vakit geçirmekten keyif alıyoruz dedi. Evin içi küçük Evet, olsa da çok olur dedi. mantıklı. Sadece yatmaya gidiyoruz dedi. Çok mantıklı, bakar mısınız? Böyle kuş sesleri geliyor arada. Kediler geliyor falan böyle. Doğal bir ortam. Zaten diğer taş Bizde binalar da çok tam güzel. tersi büyük evler, küçük bahçeler Değil mi? ya genelde Evet. bahçeli olan evlerde. Bahçeli olan evde öyle. Hatta biz bir de balkonları da kapatıyoruz. Merak ettim, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Büyük bahçe mi tercih edersiniz? Yoksa evin büyük olsun, bahçe olmasa da olsun diyenlerden misiniz? Arkadaşlar Gülce var ya, ne zaman ben börek falan alalım desem diyor ki yok gluten var bilmem ne, ama benden önce yemeye başlıyor, hatta benden önce bitiriyor. Evet ama çok güzelmiş. Bir de buraya geldik mi börekler çok güzel oluyor ya, dayanamıyorum. Baksana peynirleri falan keserken Vallahi. fışkırdı içinden. Zaten burada böreklerde hamurdan çok peynir oluyor. Peynir hep. var, yağsız da, rahatsız da etmez. Yarasın. Afiyet Teşekkür olsun. ederim. Bu arada yani bana gluten yediren de tek kişisin biliyorsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar biz saat 12.30'da güneşin altında sakız tarlalarına gideceğiz. Yerel sakız üreticileriyle bu damla sakızı nasıl üretiliyor onu konuşacağız. Ama öncesinde böyle bir saate yakın zamanımız vardı. Size Komi plajını göstermek istedim. Aslında benim çok sevdiğim bir plaj değil burası. Ama çocuklu aileler için çok uygun bir plaj. Hem böyle şeyler var, işte bol bol işletme var. Hem de böyle kumlu, yer yer küçük çakıl taşlı bir plaj. Hep birlikte bakalım. Buradaki işletmelerin büyük çoğunluğunda arkadaşlar şezlonglar ücretsiz oluyor. Yiyip içtiğinizin parasını ödüyorsunuz ama tabii belki arada ayrıca para alan işletmelerde de artık vardır. Bakın gördüğünüz gibi burası kumlu kısmı. Denizde gerçekten hoş. Böyle ücretsiz kısımlarda bol bol var bu plajda arkadaşlar. Burası da Caravela, buranın popüler işletmelerinden böyle. Yemekleri güzel. Hatta az önce abonelerimi gördüm. Dediler ki dün biz burada yemek yerken Acun da buradaydı. Herhalde Çeşme'den teknesiyle 5 dakikada geliyor. Bakın böyle şezlong vesaire kısımları da var. Bakın buranın denizini de göstereyim. Şimdi teyit de ettim. Burada da hiçbir ücret ödemiyorsunuz şezlonga. Yiyip içtiğiniz sürece deniz ürünleri çok güzel oluyor buranın. Arkadaşlar şimdi bizim ev sahibimizin arkadaşı var, Dimitri. O sakız üretim yapıyor. Onunla buluştuk. Hello, Kalimera. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Şimdi bize ağaçları gösterecek kendisi. Nasıl yapılıyor, ona sorularım da olacak tabii ki bol bol. First of all, Dimitri, how old are you? I'm 41 years old. 41? Yeah. You look much younger. Seriously. Thank you. But it's good that young people are still doing this mastiha production. Yes, it's a good way to keep our heritage, to make a good living also. It's difficult, but it's a solution for young people that don't have jobs.
Many young people, they don't find this comfortable. That's why they don't want to do it. So what motivates you? Keeping the tradition, money? First of all, it was keeping the tradition because all of these trees are from my grandfather and my great-grandfather. Second of all, money. I think it's if you have the right amount of trees, it's better to work in the field. I heard that 1 kilo is 300 euros. Is that correct? For the producer, it's 100. You sell it to the government? No, we sell it to the Masticha Association here in Chios. And the Masticha Association sells it to the dealers or in the market. So there is no way that you can sell it freely? No. It's by law? Yes, it's by law illegally. Oh, okay. So 100 is still expensive product. Yeah, but consider that only one tree produces only 160, 180 until 250, 280 grams per tree. Imagine if you want to make a production of 100 or 200 kilos, you have to A have big lot of- land. Yeah. Okay. And I heard this is only in the south of Chios. Yes. Do the trees grow in the north? They grow, But they don't give the product? No. Do you know why? Scientifically, it's due to the microclimate that have in the area here. In Çeşme also we have like Mastiha trees, Yeah, I know. but they don't give the Mastiha the raisin, product. Mastiha Yeah. raisin. But now I think they are working on it because south of Çeşme has the same microclimate. But I don't know why they stopped. Can you tell us about the process? Like why do you have this white thing? How do you call this in English? I forgot the name. Kireç. It's carbonate calcium dust, and we put it under the tree so the resin fall in a clear So that you find it in easily. clear ground. Yeah. Okay. And what time of the year do you do this? From June, mid of June until first 10 days of July. Ah, just 1 month. Yeah, period, it depends almost. by how many trees you have. And then what is the next process after this? The next process after the white dust is to make wounds on the tree, so we can provoke the tree to close the wounds, and that procedure gives us the resin. Ah, okay. And how long it comes? Like from mid-July From July until September. or 1.5 months you Yeah, get yeah, the yeah. drops. Yeah. And then you start collecting. Yeah, at the end of September, start of October. And in winter, do you do anything with the trees or you just leave them naturally? We take care of the trees. We have to cut some leaves and Okay. broken. And do they require a lot of water or natural No, water? natural. It's like the olive trees. Yeah. Okay, so can you show us some process? Yeah. Thank you. Before we put the white dust under the trees, we have to scratch the land to remove all the small stones and the wild weeds. And this is a way to do it. We remove it away from the tree. And after that procedure, it takes 1 week or 10 days to scratch all the trees. I will show you the traditional way because we have modern ways to do it right now. We try to remove all the leaves and most of the dust under the tree. And after that procedure, we put the white dust. We're trying to spread it all over the tree and especially under the main Main branch. the main branch of the trees. Making wood On the tree. on the tree, yeah. If you can see, it's already start sweating. Yes. So after this wounding, how long does it take to get the drops? We wound the trees for about 6 or 7 weeks. Every week, starting from low to high, we finish one part of wounding. I already see drops here. Did you wound them or Yeah, of course. It's, like maybe last week you wounded them? yeah. Okay. Bakın arkadaşlar burada damlalar böyle hazır olmuş. Daha sonra da yere düşüyor sanırım. If you come closer, you will see the raising. Very quickly. Yeah, it depends of the tree, depends of the weather. And after like maybe August, you'll find them on the ground. Yeah, and when we stop wounding, we wait for the drops to come dry. Because if it's soft, we can harvest them because it melts. Now we are trying to remove all the resin from the tree by scratching the tree. I thought they are falling down naturally. They fall down naturally, but we have to also remove all. Okay. If you see big enough, you also do Yeah, this. sure. Okay. Now, as you can see, we have some drops on the ground, and we take the broom and lightly swipe. We put it here and be careful because it's going to be dusty. Normalde arkadaşlar bunu köyde teyzeler yapıyor bu işlemleri. We have some raisins. Buradan tek tek elleriyle drops. ayıklıyorlar. It's difficult to find the drops.
Okay. Now I see them. Yeah. Bakın şuralarda var şeyler. Teyzeler de bunları ayıklıyor sonrasında. This is a like really long process, tiring process. And you told me you sell it to the Mastic Association. Mastic yes. Association for 100. And for how much do they sell it to other places? I don't know the exact amount, but approximately around 200 euros. Wow, that's a lot. You give the effort, but it's the association who makes the real money. Yeah, but they have to preserve the association. They pay us, they pay other employees that work at the warehouse. That's a good thing that our product is unique. Yeah, it's unique in the world. I really congratulate you to keep this tradition. Thank you. And also in Turkish kitchen we have a lot of stuff with the masiha. Cookies, we make cookies, yeah. ice cream, coffee. It's very common in Turkish kitchen as well Yeah. because we are very close and Yeah, we for are. centuries we use the same thing. Thank you so much again Efaristopoli. Parakalo. Teşekkürler. 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 Demin Gülce'ye bir baktım sakız çiğniyor. Dedim nereden buldun? Her yerden. Nasıl tadı güzel mi? Dalından sakız çiğniyorum. Çok güzel tadı. Ben Harbi çok mi? severim damla sakızı. Bak vereyim sana. Vallahi ver. Ağzıma atmadan önce göstereyim. Belli oluyordur inşallah. Hakikaten ha çok lezzetli. Evet. Ham sakız. Dalından sakız da yemedik. Demeyiz. Çiğnemedik. Çiğnemedik. Yenmez de. Ama çok yapışkan. Yani sakız gibi işte. Çok yapışıyor ama sakızda herhalde kimyasal bir şey mi koyuyorlar? Ben bayağıdır çiğniyorum. Sen daha yeni çiğniyorsun ondan. Biraz çiğne. Güzel. Şimdi çok sevdiğim bir plaja gideceğiz ama öncesinde buranın sakız tarihiyle ilgili de bir şey anlatmak istiyorum. Bu adada tabii ki 2000 yıldan fazladır sakız üretimi var ama dünya ticaretinde öne çıkması 1300'lü yıllarda Cenevizler burayı ele geçirdikten sonra olmuş. Zaten bu sakız köylerini, kale köyleri kuranlar da onlar. Bir önceki videomda bu köylere göz atabilirsiniz. Ama Cenevizler buranın halkını çok sömürmüş. Üretim yaptırmışlar, köle gibi çalıştırmışlar ama halkın sadece kendi geçimine yetecek kadar para kazanmasına izin vermişler. Karınları doyacak kadar. Geri kalan tüm geliri tamamen kendi ceplerine atmışlar. Onun dışında Cenevizler Katolik olduğu için buranın Rum Ortodoks halkına dini baskılarda da bulunmuşlar. Yönetimde hiçbir söz hakkı vermemişler. Bunun üzerine 1500'lü yılların ortalarında Sakız halkı Osmanlı padişahına mektup yazarak kendilerini bu Cenevizli zulmünden kurtarmasını istemişler. Bunun üzerine 1566 yılında Osmanlı adayı hiçbir çatışma vesaire olmadan ele geçirmiş ve buranın halkına bir özellik tanınmış. Hem yönetim konusunda hem dini özgürlükler konusunda hem de sakızda da şöyle bir şey yapmış. Sadece vergi olarak kendisi belli bir miktar sakızı istemiş ve geri kalanını da serbest ticaret yapmalarına izin vermiş. Arkadaşlar şimdi yolda video çekmek için durmuştuk. Motorlu bir arkadaş geçmişti. Şimdi geri döndü. Selam tekrardan. Merhabalar. Videomu izleyip mi gezmiştin? Sizin videonuzu izledim. Ertesi gün buraya geldim. Bu kadar Vallahi da tesadüf olamaz. ne mutlu valla. İnşallah oldu. keyif almışsındır. Güzel ya. Sağ olasın. Vallahi herkes gelsin ya. Çok sağ ol. Hadi iyi tatiller, görüşürüz. Güle Arkadaşlar bir türlü video çekemedik. Bu sefer de Niko ile Spiro çıktı karşımıza. How do you call these things? You call them church? Miniature church. We were explaining what that is for. Some people is like that. So it's to commemorate them. Thanks for the information. Memorial. Okay. See you at the beach. Evet, senin anlatmana gerek kalmadı. Gülce anlatacaktı bize ama Niko'yu gördük ve Spiros'u. Biz de bekletmeyelim onları bari. Arkadaşlar Diti plajı işte burası. Biz geleli epey oldu aslında. Ben denize bile girip çıktım. Ama bugün nedense acayip böyle bir rüzgarlı hava. Şuralar bizim şezlonglar. Orada Gülce ve Nikos'u görebilirsiniz zaten. Bunların fiyatı 2 şezlong için 10 euro ama bir şezlonga özel ücret ödemiyorsunuz. Minimum 10 euroluk harcama yapıyorsunuz 2 kişi için toplam bu da. Bakın deniz şu anda dalgalı olmasına rağmen bile çok güzel. Bakar mısınız şu suyun rengine? Tabii biraz yosun birikmiş. Şu arkadaki tepeler de önceden ormanlıktı ama maalesef orman yangınları sonucu öyle kel kaldı. Güneşin açısı ve dalgalardan dolayı denizin güzelliği çok belli olmuyordu. O yüzden size böyle bir de denizin içinden de görüntü çekeyim dedim. Burada denizin düz olduğu zamanlarda çektiğim fotoğraflardan da koyarım. Gerçekten efsane. Bir de şurada arkada çok güzel bir taverna var. Zaten birazdan oraya yemek yemeye de gideceğiz.
Plajda epeyce keyif yaptık ve saat 5.30'u geçti. Akşam yemeği yiyelim dedik. Tavernamız da burası. İsmi Tokima. Evet, içerisi böyle ve bizim yemeklerimizin bir kısmı geldi bile. Titros. Macaronia. Makarona with Kima. kima. Kıyma demek arkadaşlar, kima. Türkçe'ye benziyor. Sen? Ahtapoti. Ahtapoti ve karides. Yemek isimleri Türkçe ve Yunanca çok benziyor. Yani deniz ürünleri isimleri arkadaşlar. Ama kıymaya şaşırdım. Kıyma kima. Kima. Nasıl lezzetler? Ay çok güzel. Dediğim kadar varmış değil mi? Evet, bayıldım. Çok lezzetliydi. Bir de bayağı bir neler yedik. Yine ahtapot. Ahtapot iki bacaklı Evet. hem de böyle büyük büyük iki bacak. Bayağı büyüktü. Çıtır karides. dedik. O da çok fazla değil miydi? Bayağı porsiyonu? büyük bir porsiyon. Niko ile Spiro da kıymalı makarna yedi. Dako salatası söyledik. Çok lezzetliydi. güzeldi. Ondan sonra suyumuz, biralar vesaire derken ne kadar tuttu? 67.60 kilo. Evet, çok uygun fiyat arkadaşlar gerçekten. Deniz kenarında böyle manzaralı yemek yedik. Kişi başı kaça gelmiş oluyor? 16,5 euro gibi bir şey oluyor. Gerçekten çok iyi Muhteşem. bence. Şimdi bir tane köy var, ona gideceğiz. Bir orayı da gezelim. Avgonima 450 metre rakımda yer alan bir köy. Burası 1960'larda ekonomik sebeplerden dolayı terk edilmiş ve o yüzden mimarisi çok iyi korunmuş. Hiçbir betonarme yapı yok neredeyse ve artık günümüzde binalar restore edilmeye başlanmış ve köyden çok güzel deniz manzaraları var. Bakın burada da böyle bir pansiyon gibi bir yer var. Ne kadar hoş görünüyor, böyle basit bir yer ama insana huzur veriyor. Burası da köyün meydanı. Aslında çok güzel böyle mekanlar vesaire var ama maalesef araba girmesine izin vermişler. Sakız Belediyesi'nden izleyenler varsa şu arabaların köye girmesine lütfen izin vermeyin. Gülce kıyafetleriyle uyumlu masa bulunca hemen bir poz vermek için oturdu. Birazdan fotoğraflarını çekeceğiz onun. Bakın mesela bu işletmede acayip hoşuma gitti. Böyle masaları, sandalyeleri ne kadar böyle sade. Kalispera amcamla teyzem de burada sohbet ediyordu. Şurada bira içenler vesaire. Çok huzurlu ya. Şimdi baktım ismini arkadaşlar, Pirgos'muş bu mekanın adı, merak edenler için. Şu uzakta görünen yerde gittiğimiz taverna, ismi Toasteri. Mekanın içi de böyle arkadaşlar. Biz şimdi yemek yiyip geldiğimiz için burada yemek yemeyeceğiz. Zaten çok popüler bir yer gün batımı için. O yüzden rezervasyon yaptırmak da şart. Manzaraya da daha yakından bakalım böyle. Şu karşıda çok uzaktan Pısara Adası görünüyor. Buradan sonra da biz oraya geçeceğiz. Mekana bir de bu açıdan da bakalım. Gerçekten keyifli bir mekan. Bu defalık biz burada yemiyoruz ama siz gelebilirsiniz. Arkadaşlar inşallah Avgonima köyünde beğenmişsinizdir. Geçen ay çektiğim Sakız Adası videomda daha ziyade böyle nokta atışı 3 günde gidebileceğiniz işte plajları, tavernaları, köyleri vesaire göstermiştim. Bu videom ise daha böyle az bilinen yerleri de kapsıyor. Sizden de bir ricam var. Şu anda abone sayım 90.000. Bunu en kısa sürede 100.000 yapmama yardımcı olursanız çok sevinirim. Henüz abone değilseniz, siz abone olursanız ya da yanınızda 1-2 kişi daha abone yaparsanız, eşinizi, dostunuzu, beni çok mutlu edersiniz. Bir de yaptığınız yorumlar var ya, beni inanılmaz mutlu ediyor. Videolarımın altına yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Bunlar tabii ki olumsuz yorumlar da olabilir. Yapıcı olumsuz yorumlar ya da işte düşünceleriniz vesaire. Okumak gerçekten çok motive ediyor beni. Teşekkür ederim desteğiniz için. Eve eşyalarımızı bıraktık. Nereye gidiyoruz? Köy meydanına gidiyoruz. Evet. Vallahi sabah oturamamıştık. Şimdi bir dedik bakalım bir hareketlilik var mıdır diye. Ve benim canım ne çekti? Diyecektim. Bogaça. Oo.
hep canım Böyle gluten kremalı. çeksin zaten. Ama sen benden çok yiyorsun. Ama sonra benim canımı çektiriyorsun. Gülce bu çok güzel, bunu dene Olsun. falan filan derken. Senin de bildiğin lezzetler. Evet, artık Yani ben de. neyse bakalım inşallah insan vardır meydanda. Meydana geldik ve tabii ki hareketli. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Çünkü bugün İngiltere ile Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçı var. Bütün abiler burada. Çocuklar da izlemeye gelmişler. Ama inşallah tatlı vardır. Köy çok hareketli arkadaşlar. Böyle çocuklar bir yanda. Burada aileler oturmuş. Keyifle. Ne kadar huzurlu yaşamlar. Bakın biz de şimdi biraz maçı izleyeceğiz. Baksanıza her yer kedi dolu. Böyle yavru kediler de var sevimli sevimli. Her yerde kediler var. Bak şunun güzelliğe bakın. Gel, gel, gel. Pogaça yokmuş. O yüzden biz de karpuz söyledik. Hadi yine iyisin. Gluten yok bugün. Ama sana bir sorum var. Şimdi maçı izliyoruz. Desteklediğin takım hangisi? İngiltere mi, Arjantin mi? Hiç de futboldan anlamayan biri olarak yani İngiltere yerine Arjantin'i tercih ederim tabii ki ama. Kesinlikle ben de. Gönlümüz Arjantin'den yana. Hadi inşallah kazanırlar. Nefis nefis. Vallahi mest oldum. De en sevdiğim kısımları bu kabuğa yakın kısımlar, ziyan olmasın diye. O yüzden bu kabuk kısmını yiyorum. Arkadaşlar şimdi hesap ödeyelim dedik ama almadılar. Evet. Sağ olsunlar, Yunanlarda böyle bir misafirperverlik var. Burası ev sahibimiz ve arkadaşımız Yannis'in köyü, biliyorsunuz. Herhalde o bizden bahsetmiş ya da belki videomuzun linkini yollamıştı, izlediler. Ondan dolayı tanıdılar ve tanıdıkları için dediler yok sizden olmaz, misafirsiniz. Teşekkür ederiz kendilerine, belki bu videoyu da izlerler. Teşekkürler Efkaristo. Efaristopoli. Günaydın arkadaşlar. Şimdi minik bir balıkçı köyü olan Emporios'a geldik ve Gülce'nin dikkatini hemen ne çekti? Ya şu kısım çok güzel değil mi? Küçük balkon gibi. Ama Balkon yerli mu denir, teras mı onu da bilmiyorum ama bir tam veranda desen değil. keyiflik şey böyle. Tam da sokağın böyle önünde. Deniz de görüyor. Şimdi gösteririz. Burada da çok ünlü bir plaj var. Bu sefer az bilinen bir yer değil ama burayı göstermesem olmazdı. Genel görüntüsü böyle. Bu da köy merkezindeki plaj ama biz şu tepenin arkasındaki Mavra Volya plajına gideceğiz. Mavra Volya Yunanca siyah taş demek. Çünkü burası bir yanardağ patlaması sonucu oluşan siyah taşlarla kaplı bir plaj. Hava rüzgarlıyken ve deniz dalgalıyken bile su pırıl pırıl arkadaşlar. Birazdan göstereceğim yakından da. Volya iki ayrı kısımdan oluşuyor. Burası herkesin gittiği popüler kısım ama yukarıda bir patika yoldan yürüdüğünüz zaman da buraya ulaşıyorsunuz. Daha kapalı ve gizli bir koy. Daha az insan oluyor burada. Ben burayı daha çok seviyorum. Bakın böyle herkes kendi şezlong ve sandalyesini getirmiş. Onun dışında bir de burada ayrıca şöyle küçük bir büfe var ılgın ağaçlarının arasında. Buradan da işte su vesaire ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Burada da bizim Armolya köyünden tanıdıklar var. Dün selamlaşmıştık buradaki grup. Artık herkesi tanır olduk köyde. Plajın yakından görüntüsü de böyle kocaman siyah taşlar. Gülce ben yokken denize bile girmiş. Hemen vallahi hiç beklemedim beni. Nasıl? Çok iyi değil mi? Su nasıldı? Beğendin mi? Güzeldi, beğendim. Biraz dalga var tabii. Ama temiz mi? Pırıl pırıl değil mi? Zaten hiçbir pırıl pırıl olmayan plaja gitmedik. Değil mi? Ben de hemen bu çekimi bitirip gireceğim. Arkadaşlar bir de bakın 3 gündür buradayız. Farklı plajlara gidiyoruz ve hiçbirinde bir tane bile izmarit dahi görmedik. Bakın bizde olsa bu taşların arası izmarit dolu olur. Gerçekten çok üzücü. Değil mi Gülce, yani asla şey yok, böyle bir izmarit dahi yok. Hiçbir tane bile yok. Bizde bu kültür ne zaman oturacak bilmiyorum. Biraz vatansever olalım arkadaşlar ve plajlarımıza, işte ormanlarımıza, çevreye, sokaklarımıza çöp atmayalım lütfen. Denizin içinden de çekim yapıp suyun temizliğini ve pırıltısını göstereyim dedim ama burası hızla derinleşen bir plaj. O yüzden böyle elimde kamerayla çok da ilerilere gidemiyorum ama inşallah böyle de belli oluyordur.
Bakın yoğun dalgaya rağmen aşağıdaki taşlar hala belli oluyor. Gerçekten pırıl pırıl. Arkadaşlar burada denize girmeyeceğiz ama Kartfas plajında göstereyim dedim size. Adaya gelen Türklerin en sevdiği plaj burası. Deniz burada da turkuaz ve pırıl pırıl. Bakın bu tarafta böyle bol bol işletme var. Karşıda Karaburnu ve Çeşme'yi görüyoruz. Şu tarafta da daha çok Yunan ailelerin takıldığı kısım var, böyle işletmesiz. Buranın bir avantajı da merkeze çok yakın olması ve daha sığ olduğu için çocuklu ailelerin de tercih etmesi. Kartfas'a kadar gelmişken eski evimize de uğrayalım dedik. Gülce, özlemiş misin? Değil mi? Buradan manzaramız da çok güzeldi. Tabii ki buraya eve uğrayalım diye değil. Eğer buradaysa Yannis ve Vassa'yı görelim diye geldik. Yannis ile Vassa burada değilmiş ama oğulları Adonis burada. Tanıştırayım sizi de. 22 yaşında. Buranın işletmesini o yapıyor böyle. Annesine babasına yardımcı oluyor. Buranın tekrar yazarım Instagram'ını. Rezervasyon yaptırmak isterseniz gerçekten plaja da böyle yürüme mesafesinde çok güzel bir yer. Hazır Adonis'i bulmuşken arkadaşlar buradaki gençlerin hayatıyla ilgili bazı sorular soracağım. So like when we visit here as tourists, we love the island. We find it very peaceful and villages are beautiful. But I'm wondering if the life is good for the young people also. I mean, like, do you have a lot of things to do here, or like, is it boring for young people? I don't believe that it is boring for young people, especially in the summer, because we like bars, we like beaches. There are a lot of stuff to do here in the summer. Is there like a nightclub? Yes, there are a lot of in the port especially. There are also some in the north side of the island. What are your favorite bars and beaches for young people, like to have fun? Yes. My favorite is Sueño and a more relaxing bar called Kaz in the center of. What is it? Called Kaz. Kaz. Ah, Yes. okay, I saw Kaz. Yes. And what about beach? Which one is your favorite beach bar? For young people, Ayafotia is where everyone goes. So there are more activities, more tourists, more people to see. In the north side, best beaches are more peaceful because it's harder to go there. You said it's not boring, but I know you study in Athena. If you didn't have school in Athena, if the reason was not school, would you still go to Athens or would you stay in Chios? I would stay here. Really? Yes, because there are everything else, you have it here. I might try something in Athens. I maybe find an idea to work with there, but it's a serious possibility to stay here. Okay, so it means that you really love your island. Yes, I really love it. That's so good. And we love also your village, Armolia. Thank you so much for all the information and for the interview. Thank you, Adonis. Benim Sakız Adası'nda en sevdiğim yerlerden biri olan Naos'a geldik. Burası adanın kuzeydoğusunda küçük bir balıkçı köyü. Burası daha çok böyle yerel halkın takıldığı bir plaj. Turist böyle çok az. Şu sağda gördüğünüz gibi böyle keyifli bir beach bar var ve denizi gerçekten muhteşem. Hemen göstereceğim size. Böyle küçük çakıl taşlı bir plaj ama şu suyun rengine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten efsane ve her daim böyle pırıl pırıl burası da. Burada isterseniz şu arkamdaki işletmelerde şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz. İsterseniz de bizim burada yaptığımız gibi böyle havlunuzu serip uzanabilirsiniz. Gülce, nasıl buldun burayı? Çok beğendim. Değil mi? Kesinlikle benim en sevdiğim plajlardan. Birkaç senedir de gelmemiştim. İyi oldu geldiğimiz. Vallahi denize girmek için sabırsızlanıyorum şimdi. Arkadaşlar ya şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Agatonisi'deki evler gibi, izlemediyseniz o videomu da mutlaka izleyin derim. Böyle hop sabah çıkıp elinizi yüzünüzü burada yıkayacaksınız ama şu karşıda çok çirkin 3 katlı bir bina var. Ona gıcık olmadım değil.
Arkadaşlar Niko'ya diyorum ne yapıyorsun? Ben böyle konuşuyormuşum şeyde. Benim taklidimi yapıyormuş videoda. Sizce böyle miyim? Şimdi de ne olsun bile kuzeyinde Amades diye bir köyde böyle ağaçların arasında nefis bir tavernaya geldik arkadaşlar. Manzarası da şahane. Burayı hele turistler hiç bilmiyor. Ben bile ilk defa geldim. Daha önceden bahsediyordu Nikos ama hiç gelmemiştim. Şimdi manzarayı da göstereceğim. Bakın böyle deniz manzarası da var. Ama şu doğa sesleri yeter bence. Arkadaşlar şimdi burası dağ köyü olduğu için keçisi ünlü dediler. Biz de o yüzden keçi söyleyelim dedik. Gülce patatesli söyledi. Ben de buranın geleneksel makarnası varmış. Ondan söyleyeyim. Nasıl tadı? Tadı çok güzel. Ben de bayıldım. Su da değişik ama çok lezzetli. Evet vallahi çok güzel. 11 euro bunun fiyatı ama bir tane az önce yediğimiz ekmek Ay, vardı. evet. Şu kekikli, bir lezzetli. Ekmek yemeyen ben. Değil mi? Kaç tane? 3 dilim yedim. Ve taze yapmışlar. Salata söyledik bir de. Salatanın fiyatı 8 ya da 8,5 euroydu. Tavernanın adı da şöyle aynı. Amades Taverna. Aklınızda bulunsun. Zaten yemek lezzetli olmasa bile şu kuş sesleri, su sesi değil mi? Güzel bir ortam. Bayıldık. Arkadaşlar biliyorsunuz az önce akşam yemeğindeydik. Ama bu akşam da Yannislere akşam yemeği sözümüz var. Bizim köyün meydanındaki Katsiakis dün karpuz yediğimiz tavernada. O yüzden oradan geldik. Yol zaten ne kadar sürdü? 1 saat 20 dakika değil mi? Evet. Şimdi burada tekrar yemek yiyeceğiz. Ama gerçi yemek yediğimiz üzerinden 3 saat falan neredeyse geçti. İnşallah yiyebiliriz. Neyse burada böyle bir aile yemeği gibi olacak. Evet meydan yine hareketli. Böyle herkes yemek yiyor. Buradalar. Vassa. Hello. How are you? Long time no see. Yes. long time. Hey again. Hello again. How are you? Ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Her yerde ayrı aileler. Kalispera. Artık herkese de tanıştık. Kalispera. Merhaba. Ha bak burada da Kalispera. Bakın herkesle selamlaşıyoruz. Burada da çocuklar oyun oynuyor böyle. Aileler, herkes mutlu. Burada da yine köşede oturmuş aileler sohbet ediyor. Kalispera. Bakın herkes çok güler yüzlü. Böyle güzel bir ortam arkadaşlar. Mutlu yaşıyor insanlar ya ve bize de böyle çok sıcakkanlı davranıyorlar. Sağ olsunlar. Ben şimdi masamıza döneyim. Bizim masamızda kalabalık çünkü. Gülce nasıl ortam? Çok tatlı değil mi? Herkes çok güzel. Evet. Stas restoranımızın sahibi ama annesi de bize özel bir şey yapmış. Hello, Efadistopoli. Bakın sarma yapmış. Bu da portakallı tatlı. Arkadaşlar şimdi Gülce diyordu ki ben hiçbir şey yemem bilmem ne. Benden çok yedi yemin ederim ve o kadar hızlı yedi ki. Her şeyi götürdüm. Çok güzel değil miydi ama her şey? Neler yedik şimdi? Çocuklardı. Neyse. Neler yemedik ki? Vallahi bir şey vardı. İmam bayıldı gibi bir patlıcan. Evet çok güzeldi. Bir patlıcanlı salata vardı. Evet şeyli kabaklı Şey, mabaklı. Sarma vardı yaprak sarması. Onu annesi yaptı. Evet annesi yapmış. Mücver yedik. Vardı, ciğer vardı. Ay çok güzeldi ciğer. Ben sevmiyorum ciğer. Orçun yemedi ama ben severim. O kadar çok şey yedik Salatamız ki. vardı işte. Yuvan Böyle her salatası. şeyi denettirdiler. Sonra Köfte. Köfte vardı. Yoğurtlu bir Kebap köfte böyle. yiyorlar. Ve muhabbetler de çok keyifliydi. Evet. Sağ olsunlar zaten böyle bir Çok keyifli, çok şey. güzel insanlar. aile masası ailecek yemek yiyormuş gibi olduk. Evet. Restoran yerine taverna bu arada gerçekten çok lezzetli. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Gelirseniz Kostas'a sahibine bizden değil mi selam Selam söyleyin. söyleyin. Fiyatları yine bilmiyoruz çünkü yine ödetmediler. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz kendine. Evet kendilerine buradan teşekkür ederiz. Biz yemekteyken Yannis'in annesiyle babası da geldi ve bize damla sakızı hediye ettiler. Bu annesinin hediyesi, bu da babasının hediyesi. Şöyle de göstereyim. Dedi ki bu geçen senenin ürünüymüş. Eğer Ekim ayından sonra gelirseniz bu senenin ürünlerinden daha taze de veririm size dedi. Sağ olsunlar gerçekten çok böyle güler yüzlü ve misafirperver insanlar. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz buradan.
Arkadaşlar bugün artık Sakız Adası'ndan ayrılıyoruz. Gösteremediğim çok fazla yer var size, plajlar vesaire. Ama en azından Kambos'u göstereyim dedim. Şu anda bulunduğumuz yer. Burası böyle tarihi işte malikanelerden ve mandalina bahçelerinden, portakal bahçelerinden oluşan bir bölge. Bu arkamda gördüğünüz gibi kocaman malikaneler var. Bunlar ilk olarak Cenevizler döneminde inşa edilmiş. O dönem zenginleşen tüccarlar bu evlerde yaşamış. Duvarları hep yüksek, buranın kocaman bahçeleri var bu evlerin. Çünkü o bahçelerde işte dediğim gibi narenciye yetişiyor. Rüzgardan korumak için ve tabii o dönemler böyle hırsızlık vesaire oluyormuş. Onlardan korumak için hep böyle yüksek duvarlar yapmışlar. Osmanlı döneminde de hem işte Osmanlı'nın zengin kişileri hem de yerel halktan ticaretle zenginleşen kişiler buralarda yaşamışlar. Gerçekten buranın sokaklarında gezerken birkaç yüzyıl öncesine dönebiliyorsunuz. Ama tabii ki yollardaki arabaları saymazsak. Burada bir de çok güzel bir kafe var. Gelip oturabileceğiniz. Hemen onu göstereceğim size. Kafe burası, ismi Perivoli. Gerçekten çok güzel. O malikanelerden birinin bahçesinde bakın şöyle çok keyifli bir ortam var. Cırcır böcekleri vesaire. Bizimkiler de burada. Gülce ve tabii ki yine Niko ve Freddo espressomuzu içiyoruz. Yunanistan'da bir adet olduğu üzere. Fiyatı da 4,5 euro. Nasıl, beğendin burayı Gülce? Çok beğendim. Niko'dan da kalimeramızı aldık. Gider ayak yine kim ödeyecek kavgası, mücadelesi yaşadık. Bu sefer Niko kazandı. Congratulations, you won this time. Thank you. Efaristopoli. Arkadaşlar Sakız Adası'ndan ayrılmak üzere şu anda merkeze geldik. Şu yanımda gördüğünüz gemiyle Pısara'ya gidiyoruz. Orası da buradan 4 saat uzaklıkta minicik bir ada. Benim ikinci gidişim olacak. Bu videodan sonra da onu yayınlayacağım. Mutlaka izleyin derim. İnşallah bu videodan da keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca yorum yapmanız da beni çok mutlu eder. Konaklama konusunu anlatmıştım. Ulaşım konusu, işte araç kiralama vesaire ya da buraya nasıl geliniyor. Birinci Sakız Adası videom da var. Oradan bakabilirsiniz ama ben yine de bu videonun altına da araç kiralama firmasının, benim kiraladığım 2 ayrı firma var. İkisinin de telefon numaralarını, WhatsApp numaralarını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.